kendisi burada Denpasar United'da oynadı. 2. ligde oynadı. Futbolcu. Futbolcu. Çok güzel. Professional football player. Süper. Şeydir, tanınmış bir futbolcudur. Milletin memleketindesin abi. Ne Evet. olursa olsun, ne yaparsan yap. İstediğin kadar şirketin olsun. İstediğin kadar her Kesinlikle. şeyi dört dörtlük yapmaya çalış. Bir günde bir kuralı değiştirirler. Seni paket Tabii. ederler yani ya. Ben uzun bir süre aylık 200 dolara, 250 dolara yaşadım yani. Zor olmadı mı? Yok, hiç de zor olmadı. Kendi peynirimi evde kendim yaptım. Kendi yoğurdumu Ha, bu kendim şekilde, yaptım. evet. Kendi sucuğumu kendim yaptım. Eskiden çok büyük bir mafyaydı. Ne diyorsun? Çok büyük. Böyle Bali'de bunu tanımayan yok. Sonra tövbe ediyor. Bir tane Amerikalı vardı. O da gelirdi camiye sürekli. O Aa. da Müslüman, çok güzel bir Müslüman da. Şimdi bir reklam değildir ama yani bu zaten Lokal- reklamın lokal. ters yönü bu. Lokal McDonald's. Lokal McDonald's bulduk burada bir tane. İçeride ne varmış? Aa. McDonald's. Ters McDonald's. Sakın hiç aklınızdan bile geçirmeyin yani. Ya burada idam ettiler yani. Avustralyalıları, 2 tane Avustralyalı'yı idam ettiler. Horoz dövüştüren Baliler vardı. Bak Evet. herhalde horozlar vardır. Beslerler Horoz bunları. sesleri geliyor, evet. Bak şuraya bak. Şurada var. Bali'den tekrardan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Yine Bali'deyiz ama Bali'de bugün çok farklı bir yerdeyiz. Her ne kadar Endonezya ülkesi Müslüman bir ülke olsa da Bali adası genelde ağırlıklı olarak Hinduların yaşamış olduğu bir ada. Fakat burası şu an benim bulunduğum bir bölge, lokal bir bölge. Özellikle Müslümanların yoğun yaşadığı bir bölge. Ve bu bölgede bir Türk vatandaşı var. Kendisiyle iletişime geçtim. Ve daha sonrasında buraya geldim ve burada birazdan kendisiyle tanışacağız. Güzel bir şekilde beni burada bu bölgede gezdirecek. Bölgenin ismi şu an tam ben de bilmiyorum. Bu bölgenin ismini de bana kendisi söyleyecek. Arkamda büyük bir cami var. Daha doğrusu buraya göre büyük bir cami. Bali'ye göre. Burası da çok meşhur bir camiymiş. Mescid Cami diye söylüyorlar. Bu lokal bölgeyi burada yaşayan Türk vatandaşıyla birlikte gezeceğiz. Güzel bir şekilde bana bu bölgeyi tanıtmış olacak kendisi. Burada yaşıyor. Burada evli olan bir arkadaş. Biliyorsunuz ben artık Bali Adası'nda yaşadığım için Bali Adası'nda nerede Türk varsa mutlaka iletişime geçiyorum. Onların yaşantılarını falan göstermeye çalışıyorum. Bali'de yaşamla ilgili bana sorularınız varsa bunları sorabilirsiniz. Bali'de şirket kurulumları, Bali'de oturum izinleriyle ilgili soruları bana sorabilirsiniz. Ve genel olarak zaten Türklerle yaptığım sohbet videolarında da bu konuları dile getiriyorum. Daha sonra Bali'ye yerleşmeyi, Bali'de yaşamayı düşünen insanlar zorluk yaşamasınlar. En azından bir ön bilgi olsun diye. Bu ön bilgilerle alakalı bana dediğim gibi Instagram'dan, YouTube'dan yazabilirsiniz. Eğer ön bilgi almak istiyorsanız şirket kurulumları, oturum izinleri vesaire. Aklınıza ne gelirse Bali'de yaşamla alakalı sorularınızı bana sorabilirsiniz. Şimdi ne diyoruz? Türklerle yaptığımız sohbet videolarından yine bir tanesi başlasın. İyi seyirler dilerim. Şimdi bakın burada büyük bir cami var. Buraya göre büyük, evet, yani bir Müslüman ülkesine göre veya Türkiye'ye göre çok büyük olmasa da buraya göre büyük bir cami. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? İyi, sen nasılsın? İyi, çok şükür iyiyim. Ne yapıyorsun buralarda öyle? Elhamdülillah. Geldik camiye, namaz kıldık. İyi, Allah kabul etsin. Eyvallah, sağ olasın. Bu bölgenin ismi nedir? Buranın ismi... Bu arada senin ismini bir sorayım önce. Benim ismim Mehmet. tanışmıştım ama Mehmet Uğur. Mehmet Uğur, diyelim. hangi, ne diyelim sana? Mehmet diyebilirsin. Mehmet diyelim. Evet. Tamam. Burası Kampung Java. Kampung Java. Evet. Burada Java köyü diyorlar. Genelde Java'dan ve Madura'dan gelen insanlar Adanın yaşıyor. ortaları değil mi burası? Evet, Denpasar merkez burası. Denpasar. Evet. Burası genelde Müslüman bölgesi. Müslümanların yaşadığı bir Müslümanların mahalle, bölge yaşadığı. yani. Evet. Hindular da var. Ama Ağırlıklı çoğunlukla olarak. ağırlık olarak bu bölge Müslümanların. Evet. Yani Müslümanlar kalıyor burada. Mahalleyle alakalı bana ne gösterebilirsin? Böyle bir sağa sola etrafı bir gezelim seninle. Mahalleyle inşallah arkadaş beni evine davet etti, bizi evine davet etti daha doğrusu. Olur. İstersen onun evine gidelim, bir orayı da Bir gör. lokal bir insanın evini evi de görmüş gör. oluruz. Evet, mahalleli zaten ondan sonra gezdiririm ben seni. Tamam, olur. Selamünaleyküm. İbrahim, İbrahim. Osman, Osman. bu abi de Nice meet you. buranın eski futbolcu, profesyonel futbolcu. Ben de Aa. futbolcuyum, eski futbolcu. Abi konuyu bir aç ya, ben ondan şimdi. O kendisi sen de- burada Denpasar United'da oynadı, 2. ligde oynadı. Futbolcu. Büyük, o. futbolcu. Çok güzel. Professional football player. Süper. Şeydir, tanınmış bir futbolcudur. Evet. Burada yaşıyor kendisi.
Japonca biliyor. Olmuş, Japonya onu bir hiç sorabilir gitmeden misin Sarılı abi? okul okumuş. Aa. Burada okul okudu. Biliyorum, bütün hikayelerini biliyorum. Ben burasının her Aa, yerini. ne diyorsun ya? İyi hikaye bak. Japonya'da burada okul okumuş. Japon dili üzerine. Biliyorsun Evet. Japonya daha önce burayı sömürmüştü bir savaş. Öyle mi? Evet, Japonya, Hollanda. Vallahi sömürmeyen kalmamış. bayağı. İngilizler falan biliyordum da. Bayağı. Yani Hollanda ve Japonya bayağı bunlara eziyet etmiş yani. Vay. O yüzden burada Japon dilini öğrenebiliyorlar okullarda. Özel öğrenebiliyorlar. okullarda var. Öğreniyorlar. Sömürge İşte şimdi tur yapıyor. Japonları Sömürgelik geziyor. yapmış yani Japon burada. Evet. Hollanda ile beraber zamanında. Kim sömürdüyse onun dilini de mi öğreniyorlar? Öyle bir değil de ya ister istemez dünyanın her yerinde öyle Doğru, yani doğru, biliyorsun doğru. yani. Aynen öyle. Fransızlar Afrika'yı sömürdü. Tamam, o futbol olayı nasıl burada abinin? Abi, bayağı oynadı ya, oynamış ya, emekli olmuş yani emekli. Şeyde mi? Buranın Profesyonel liglerinde evet. Ha, çok güzel. Dempazar Peki sen? falan oynamış. Benim uzun hikaye ya. Nasıl bir futbol hayatın vardı senin kısa böyle? Ya benim o kadar değildi. O kadar değildi. Ben kısa kestim yani. Çok uzatmadım. Tayland'a futbol diyorsun için ya? gitmiştim. Aa, Ama Türkiye'de var mı? Türkiye'de de var ama işte nasıl diyeyim, farklı yollara evrildim. Öyle mi? Evet, futboldan Tamam. ziyade farklı yollara Tamam, evrildim. şimdi gezmeye başlayalım. İnşallah. Şimdi nereye gidiyoruz? Arkadaşın evine. Hadi moto. Motorla mı gidiyorsun? Bak, Celen adaya. Celen. Ya, yürüyerek. Yürüyerek gideriz ya, yakınsa. Evi burada ha. Burada hayat motor olmuş ya, şimdi herkes Evet. alışkın motora. Ya burada 100 metreye bile motora. Ben de alıştım artık. Doğru aynen. 200 metreye eriniyor muyuz? Ben de aynı şu an. Bende de var. Burada şu an 76-77 kilo. Sende bir şey yok da bende var. Sende var. Sen ama. iyisin ya. Sen bayağı uğraşacaksın yani. Evet. Motordan da inmiyoruz ki nasıl olacak Evet, bilmiyorum. evet. Burası o sıkıntı. Yani haftalık spor hayatına başlaman lazım. Eyvah ya. Bu ne böyle ya? Ha, keçi satıyorlar Evet. burada. Özellikle işte Ramazan sonlarına doğru kurbanlarda Şey nasıl burada? İnek yeme olayı var mı? inek yiyorlar. Çocuklar gölette. Evet, burası dere. Aa. Burayı işte o sel olduğu zaman buralar hep sular altında kalmıştı. Ya şey diyeceğim, yani sen bir Türk vatandaşı genelde buralarda yaşamazsan nasıl oldu böyle bir Ben her ilginç yerde ya. yaşarım abi ya. Ben Vallahi her ya, yerde helal yaşarım. olsun ha. Lüksü ihtiyaç haline getirirsen sen mutlu olamazsın kolay kolay. Benim videolarda genelde Türklerle yaptığım videolar var. Böyle hani Mustafa abi de görmüşsündür. Hep Evet. başlık kapak resmi zengin Türkler, o bir seridir aslında. Ben de zengin, gönlüm zengin O abi. güzel. Aynı seriye devam. Ya bu şey değil, maddi zenginlikle alakalı Tabii, bir tabii. olay değil. En büyük hedefin mutlu olmak değil mi? Aynen. Şimdi mutlu olmak da kişiden kişiye değişen bir şeydir. Kimisi yatla katla mutlu olur. Değil mi? Aynen. Kimisi başını sokacak bir evi olsun, 2 lokma ekmeği olsun mutlu olur. Ya ben parmak arası terlikle mutluyum abi şu an. Öyle diyeyim Yani sana ben. Şimdi buradan böyle devam ediyoruz. Evet. Burası mezarlık, Müslüman mezarlığı. Öyle mi? Evet, Burası. evet. Bakalım şöyle bir. Burası İbo, Müslüman. İbo. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Burası Burası Müslüman Müslüman mezarlığı. mezarlığı. Şu an Vay. biri vefat etmiş. Cenaze Allah, var. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Vay be. Burası şimdi normalde burayı genişletmeleri lazım. Aslında bunun arsası daha uzun. Oraya evler yapmışlar. Şimdi yer kalmamış yani çok nadir yer buluyorlar. Bak fark ettiysen bizim Türkiye'deki gibi mezarlık değil yani böyle küçük düşük yan yana dizili. Evet. Yani bizde böyle özel bir şey yapıyorlar yani öyle Büyük falan. saray gibi yapıyorlar yani. Rahat etsin diye. Ben anlamsız geliyor bana da. Burada Şimdi burayı kısmı mı? uzatmaya çalışıyorlar. Oradaki evlerdekileri işte Burada da özel bir mezar var herhalde. Ortada. burası şey nasıl diyorlar Habib. Bizde olur ya mesela hani alimdir çok büyük bir alimdir Yani özel ölmüştür. dediğim o yani. Oraya şey yapmışlar. Evet. Onun makamı diye. Makam gibi. Evet. Burası da böyle. Güzel. Jadi kembali kami itu saja. Terima kasih. Burada şey nasıl? Hindularla Müslümanların arası nasıl? Yaşam. Şimdi o çok karışık bir şey. Benim bunu burada yaşayan arkadaşlarım, Kampung Java'da yaşayanlar Evet. arkadaşların anlattığına göre adam mesela Java'dan geliyor, para yok, iş yok, orada güç yok, hiçbir Doğru. şey yok. Adam geliyor mesela burada kapkaççılık yapıyor, yanlış bir şey. Doğru. Ama o yaptığı zaman mesela bir telefonu çalıyor adamın, tamam mı?
Ama buradaki mesela Balililer de seni çok büyük dolandırabiliyor. Yani o da olabiliyor. Anladın Duyuyorum mı? ben bunları Mesela da. arsa veriyor sana, kiralıyor arsayı. Evet. Sen yapıyorsun evini falan. Evet. Ondan sonra kontratın bitince adam senin yaptığın her şeye çöküyor yani, alıyor. O sözleşmeleri falan dikkatli yapmak lazım. Çok Yani dikkatli yapmak lazım. profesyonel şeylerle çalışmak Evet. lazım. Bu danışman firmalarıyla ben öyle düşünüyorum. Evet. Burada çünkü Burada en büyük sıkıntı mesela o konularda mesela. bu işi yapan Türkler de var burada, profesyonel bu işi yapmaya çalışan Yapan- insanlar da var. O yüzden dikkat Var. etmek lazım. Düzgün Ya insanlarla sonuçta çalışmak lazım. milletin memleketindesin abi. Ne Evet. olursa olsun, ne yaparsan yap. İstediğin kadar şirketin olsun. İstediğin kadar her Kesinlikle. şeyi dört dörtlük yapmaya çalış. Bir günde bir kuralı değiştirirler. Seni paket Tabii. ederler yani ya. Tabii Yani bilemezsin bir günde burayı. bir şey değişebiliyor. Bir de Burada burası hani şey haftalık değil kanun yani. değişiyor yani. Üçüncü dünya bir ülkesi diyorlar buraya. Yani şimdi Evet. kanun sürekli değişiyor. Evet. Adamın hesabına gelmezse gözün üstünde kaş var der. Kesinlikle. Bir Anladın bahane mı? olur yani. Evet. İbrahim, İbrahim. İyi hocam. welcome. Bu arkadaş villa temizliği yapıyor. Ha, villa temizliği Eğer yapıyor. villanız varsa İbrahim arkadaşımızda İbrahim bu işe hemen bütün koltuk takımları, Aa. şeylerin hepsinin temizliğini onlar yapıyor. Makinaları var, özel profesyonel çalışıyor o yani. şekilde profesyonel çalışıyor Evet, adam. evet. Buranın hayatıyla alakalı biraz senden bir bilgi alalım ya. Ya buranın hayatı aslında kolay. Yani Yaşam ucuz mu, pahalı mı burada? Yaşam aslında ucuz. Yani aslında yani Şimdi öyle deyince arkadaşlar böyle Hayır. ucuz yaşam diye yok. Bu insanların Koştur. şimdi standardına bağlı. Burada evini ve motorunu ayarladıktan sonra şimdi bir motorun oldu diyelim. Evet. Şimdi Tabanan bölgesinde yıllık 15 milyona 20 milyona evler var. Kiralık evler bulabiliyorsun yani. bahçeli evli gibi mi? Bahçeli, müstakil Bahçeli, ev. Yani 15-20 iki odası var. Yani benim evim var mesela orada. Eşimle Tahmini beraber. kaç dolar oluyor ortalama? Yıllık 1000 dolar işte. Ha, yıllık Ortalama 1000 dolar. 1000 dolar, 1500 Aa. dolar yıllık. Yıllık 1000 dolar. Biz mesela evimizi orada kiraya verdik. Biz oturmuyorduk yani, eşimin annesinin hasta diye buraya geldik. Oradaki evi mesela bir Türkiye kiraya verdik biz. Evet. O da mesela 15 milyon yıllık kira ödüyor 15 bize. milyon yıllık. Biz kendi evimizi 15 yıla veriyoruz yani. Oradaki o civardaki evler genelde 15 yıl. dolar civarı gibi bir şey oluyor. Ne şeye uzak. Mesela Denpazar'a biraz uzak, 45 dakika. Canggu'ya bir yarım saat. Şeylere bir yarım saat, bir saat Lokal uzaklıkta bir yer mi falan. yine? Lokal bir yer. Genelde çoğunluk Hinduların olduğu bir yer. Hinduların yaşadığı bir yer. He, Müslüman da var ama Hindular da çoğunlukta yani ağırlıklı. Orada mesela bir motorun oldu mu? Temiz güzel bir motorun oldu mu? Orada bir ev tuttun mu? Tamam mı? O motorla gez yani. Sahil oraya 25 dakika. Yani Evet. Kedungu sahili var. Masrafların mesela. %50'sini karşılamış oldun orada. Evet, orada karşılamış oluyor. Yani bu senin kalacak yani standardına bağlı, yaşama standardına. Yani %70 Endonez usulü, %30 da Türk usulü, %20 Doğru. Türk usulü yaşarsan aylık 500 dolara da yaşarsın. İşte amaç ne? Niçin o şekilde yaşamak istiyorsun? Amaç yaşamaksa yaşarsın. 500 dolara da Amaç aylık 500 dolara da yaşarsın. Yaşamaksa. Yani ya ben kendimden örnek vereyim. Evet. Ben uzun bir süre aylık 200 dolara, 250 dolara yaşadım yani. Zor olmadı mı? Yok, hiç de zor olmadı. Kendi peynirimi evde kendim yaptım. Kendi yoğurdumu Ha, bu kendim şekilde, yaptım. evet. Kendi sucuğumu kendim yaptım. Arada dışarıda lokal yiyordum. Evet. Bazen canım Türk yemeği çekti mi Mustafa abinin oraya gidiyordum. Ha, Bizim Mustafa abi İncebe'li. selam olsun. Selam olsun orada. Faruk Mustafa abi İncebe'li. çok değerlidir benim Türkiye. için. Evet. Ben daha önce baklava yapıp onunla veriyordum. Öyle Baklava mi? satıyordum böyle He. restoranlara. Daha önce bıraktım, şu an yapmıyorum. Ha, güzel. Geçiniyorsun neresi yani. tam olarak? Ben Diyarbakır'dayım. Diyarbakırlısın. Evet, Diyarbakırlıyım ama 2010'dan beri de Diyarbakır yurt dışındayım. şifresi hiç yok sende şu an konuşmanda. Yani Diyarbakırlı olsaydın, Diyarbakır şivesiyle konuşsaydın Var mı konuşurdum. o? Var. Koruyor O- musun hala onu? Şimdi Diyarbakırlı biri olsa konuşuruz yani. Koruyorsun değil mi hala? Koruyorum tabii. Her zaman. Sen buraya nasıl da geldin? Ne oldu da geldin? Ben Burada şimdi- evlendin. Nasıl evet, evlendin? ben- Niçin evlendin? 2021 yılında işte Covid zamanı sonlarına doğru eşimle internetten tanıştık. Bu internetten nereden tanışıyorsunuz? Ben merak ettiğim için soruyorum. Ben aslında Facebook'tan mı? olay şu. Ben eşimle aslında daha önce Instagram'dan arkadaşmışım. Bilmiyordum. Bir gün böyle ara ara konuşuyormuşuz. Daha 2021'den önce. Türkiye'deyken mi? Ben Türkiye'deyken, o buradayken ama yani 2020'de falan tanışmışız Instagram'dan. Artık nereden tanışmışsak ben de hatırlamıyorum. Ara ara yazışıyormuşuz. Tamam. Sonra ben bir gün Instagram arkadaş listemi kontrol ederken Ederken? hani konuşmadığım, görüşmediğim insanları siliyordum hani çok fazla şey yapmadım. Evet.
Hani fazla kabartmak istemiyordum. O sırada onu da silmişim. Sonra bir gün mesaj attı o Covid zamanında. Evet. Ne yapıyorsun nasıl? Ben de tanımadım yani. Daha önce konuşuyorduk falan filan. Sonra hatırladım. Öyle kısa bir süre 3 ay falan muhabbet ettik. O da bekardı. Ben de bekardım. O da evlenmek istiyordu. Ben de evlenmek istiyordum. O zaman dedim gel evlenelim yani. Şey yapalım. Sen Türkiye'deydin o zaman. Ben Türkiye'dim. Çünkü o zaman Türkiye'den buraya gelmek çok zordu. Covid He. şeyleri vardı. Sadece aile vizesi olanlar gelebiliyordu Evet. çoğunlukla. O da geldi Türkiye'ye. Türkiye'de evlendik. Oo. Oo, İbrahim. Maşallah İbrahim. Endonezler bunları çok sever. Evet. Evet. Şöyle. Hamur işi çok severler. Çok Şekerli güzel ya. hamur işi. Buyurun. Hamur işini evet, seviyorlar. Endonezler seviyor değil mi? Baliler değil. Neyse konuyu dağıtmayalım da. Ya işte öyle. O geldi Türkiye'ye. 4 ay Türkiye'de kaldı. Evlendik biz işte. 4 ayda Türkiye'ye kaldı. Türkiye'ye geldi. Tabii Türkiye'ye geldi kendisi. Evlendik. Diyarbakır'a gittik işte. Ankara'ya gittik falan. 4 ay kaldık. Aile şaşırmadı mı? Aile şaşırdı. Ne oluyor? Ailem de çok sevdi aslında orada. Ailem, Sevmiştir tabii evet, de hani çok ilk sevdi. başta demiştir ya sen nasıl oldu falan diyor belki. Ya zaten ailem şey yapıyordu, biliyordu yani biliyordu. ben konuşuyordum onunla. Evet. O sıra işte evlendik. Sonra orada vize aldık. Evlilik vizesi. Kofi. Abi kahve burada. Ama kahve. sana Ne kahvesi? söyleyeyim. Bu onların özel şey kahvesi. Normal büyük bir ihtimalle Kintamani'dir bu. Kintamani. Ini kopi apa? Nama apa? Kapal api. Kapal api. Ha, kapal api. Bu marketlerde satılıyor ya kapal api. Evet. Endonezya özel. Bu bizim Türkiye'de satılan kafeler gibi paketli bir Evet, şekilde. evet. Sonra evlendin. Sonra evlendik, buraya geldik. Öyle başladı hikaye. Sonra buraya nasıl dedin yani bir Türkiye'de olmadı mı yaşama? Şey istediğin gibi Yok olmadı mı? aslında şimdi ben 2010'dayken ben 26 yaşındayken Tayland'a gittim. Evet. Şimdi o zamana kadar da hiç yurt dışına tecrübem yoktu, hiç gitmemiştim. İşte o Tayland'dan sonra işte Tayland'da kaldım 4-5 yıl, sonra geri döndüm. Evlilikten önce. Evlilikten önce Türkiye'ye geri döndüm. Ondan sonra Evet. tabii o zaman 2010'du işte 2010-2015 arası. Sonra Türkiye'ye döndüm. Bir süre Türkiye'de kaldım. Bir Watsons firmasının müdürlüğünü yapıyordum o zaman. Evet. Oradan sonra Güney Kore'ye geçtim. Ondan sonra bir oraya gittim, geldim Kamboçya, Malezya. Sonra Japonya'ya gidecektim. Tamam. Arkadaşım vardı orada benim uzun süre tanıştığım kardeşim gibi bir. O da Diyarbakırlı. Japonya'da yaşıyor kendisi. O beni sürekli gel abi işte Japonya'ya gel falan diyordu. Ben de öyle Japonya biletlerine bakarken işte Covid patladı. Gidemedik oraya. Kaldın sonra. Evet. Ondan sonra Covid'i beklerken işte o sırada eşimle tanıştık. Ben yine hani eşim olmasa da bir yerlere gidecektim. Yani şeyden değil, yani Türkiye'den sıkıldım şu oldum değil de gezgin şeklinde. ben biraz şeyim ya, dağınık yaşıyorum biraz. Öyle Yani mi? hayatı biraz dağınık yaşıyorum, öyle çok planlı yaşamıyorum öyle. Yani kafam nereye eserse oraya şey yapıyorum yani. Bilirim kendimi. Yani öyle yaşadığım için çok şey yapmıyorum yani. Evet. Öyle. Brother, Arkadaşlar ini nama apa? I don't know. Beli di Indomaret. Ini Bunun adı Indonesian ne? apa? Nama apa? ne bu? Roti apa? Roti apa ya? Ne bu? Kek mi? Bu kek ya, ekmek, çikolatalı böyle ekmek. By Alfamart. Buna şey ya, işte roti çikolat diyorlar işte. Roti çikolat ya. Coklat. Bu da bizim poğaçaya benziyor. Kruvasan var ya. Kruvasan, evet. Onun işte Kruvasan Endonez ayarında. tarzı. Ini nama kruvasan. Croissant ya. Yeah. Croissant. Indonesian style. Yeah. Yeah. Indonesia style. Not French style. Mahalleden arkadaşlar. Bizim camiden arkadaşlar. Ha güzel. Burası çok güzel. Burada şurası Müslüman cemaati, yani Müslümanların yaşadığı bir yer. Evet. Ve buradaki Müslümanlar mükemmel yani. Mükemmel ötesi yani. Ya bana burada çok yardımcı oldular. Yani ben en ufak bir şeye ihtiyacım olsun. İlk başlarda dedin değil mi? Her zaman, yani şu anda bile. Mesela Türkiye'de ne iş yapıyordun bu arada sen? ben Türkiye'de en son bir futbol koçluğu yapıyordum böyle küçük çocuklara. Antalyaspor'un bir arkadaşım Antalyaspor'un şeyini almıştı. Ne diyorlar buna? Franchise mi diyorlar? Ne diyorlar işte? Evet, evet. Bir Antalyaspor Spor Antrenmanlarını Kulübü yapıyordun sen. diye çocuklara eğitim veriyordu. Futbol eğitimi. Tamam. İşte ben de onun yanında futbol hocalığı yapıyordum. Koçluk yapıyordun. Koçluk. Peki sonra Tayland'da nasıl yaptın o olayı?
Ben Tayland ondan önceydi. Tayland 2010'daydı. Ben 2010'da Türkiye'de koçluk mu top yaptın futbol orada? yok futbol oynadım 2010'da Türkiye'de Diyarbakır'dayken amatör kulüplerde. İşte bir türlü profesyonel takıma bir engel Geçemedin. çıkıyordu. Türkiye'de. Sonra benim de haberim yok. Bir gün dayım beni aradı. İşte gel burada takım var. Futbol takımları işte Ha. gel burada. Hani birçok kişi tanıyordu beni yani futbolda şey. Hayatımda Tayland'ı bana haritada göster deseler gösteremezdim yani. O dereceydi o zamanlar yani. Sonra futbol oynamaya başladın. Sonra gittim Tayland'da. orada futbol oynamaya. Orada bir Türk'ün futbol takımı vardı. Evet. Orada oynadım. Ondan sonra baktım Gümüşişi, o zaman Gümüşişi çok iyiydi. O an Tayland'dan toptancıları var. Yani orada üretiyorlar, fabrikalar var Türklerin. Bayağı bir Türk vardı orada Gümüşişi'nde. Ortam hoşuma gitti böyle. Gümüşişi de çok şey yaptı falan. Sonra işte o Gümüşişi'ne hem Gümüşişi'ne hem futbol oynamaya öyle. Zaten takımın sahibi Türk'tü. Bir de onun gümüş firması Tayland'da vardı. Türk takımı var. Türk takımı vardı o zaman. Sahibi yani Türk'tü. Sahibi Türk'tü. O da ilginç bir şey ama. Futbolcular karma mıydı? Karma Türk vardı, şey vardı. Ama o şeydi. Nasıl diyeyim? Orada yaşayan yabancıların kurduğu birlik vardı. Tamam mı? Hani yarı profesyonel dedikleri bir şeydi Aynen. orada. Öyle anlatıyorlardı. Öyle maçlara falan çıkıyorduk. Ondan sonra bir orada ikincilik profesyonel takım vardı ikincilikte. Oraya gittim. Pek isteksizdim aslında. Gittim orada antrenmanlar falan çıktım. Hatta orada işte sözleşme imzaladık. İşte gazetelere falan çıktık orada. O kadar ha. Ondan sonra bir kupa maçı vardı. Şeye almamışlardı beni. O zaman da ben şeydim. Pasaportum sürem bitmişti. Kaçaktım. Kaçak futbolcu. Kaçaktım. İşte o yüzden beni şeye almadılar. Kadroya almadılar. Hem kaçak hem futbolcu. Kaçaktım. Pasaportum süresi bitmişti. Vizem de yoktu. Ondan sonra işte hani onu hallederiz. O vizeleri hallettikten sonra hani şey yaparsan resmi şeye. Ben de o sırada zaten köy gibi bir yerdi kulüpte. Ben de çektim gittim yani şeye tekrar Gümüşiş'e girdim. Yani Gümüş yaparım. Gümüş'e girdim. Ondan sonra bir otel müdürlüğü yaptım. Kapangan Adası'nda. 9 ay. Vay, nereden Hadrin nereye? Beach. Biliyor musun Hadrin Beach'i? Kapangan'da. Duydum. Kapangan'ı biliyor musun? Duydum Gittin ya. mi? Ben gitmedim Çok Kopangan'a da. Full Moon Park'ın Yani olduğu yer. gidemedim yani öyle bir şey Ben olmadı. orada 9 ay yöneticilik yaptım bizim o şeyde, otelde. 4-5 defa Tayland'a gittim de Kopangan'a bir türlü gidemedik ya. Değişik bir şey oldu. Kapangan güzel. Güzel. Güzel, abi. Tehlikeli biraz. Biraz tehlikeli ama güzel yani. Doğrudur. Yani sakin bir yer. Aynen. Yani özellikle full moon zamanı olmadığı zamanlar çok sakin bir yer. Sen sonra evlendin Türkiye'den, sonra dedin ki şeye geçelim. Endonezya'ya geçelim, doğru mu? Yok ben işte o Tayland'dan Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de 2-3 yıl kaldım. Sonra tekrar bir Tayland'a gittim. İş için gittim. Bir işim var. Bu arada bekar mıydın ama o Tayland Bekar. macerası? Türkiye'de evlendin. Birkaç ay evli kaldın. Türkiye'de evlenmedim hiç. Eşin dedin ya Türkiye'ye git şeye diye. Ben işte Tayland'dan sonra Türkiye'ye döndüm. Tamam. Türkiye'de birkaç yıl kaldım. Ondan sonra tekrar Tayland'a gittim. Geldim. Sonra Güney Kore'ye gittim. Geldim. Ondan sonra eşimle tanıştım. Çok karışık. Ben çok dağınık benim. Yani sen finalde eşin Türkiye'ye mi geldi evlenmeye? Evet, finalde eşim Türkiye'ye geldi. Evlendik, buraya geldik. Tamam, şimdi oldu. Yani, aynen. Biraz karışık benim olay. Karışık oldu biraz. Sürekli En son evlendikten sonra buraya geldin. buraya geldim. Şimdi 4 yıldır bir Sonra- fiil buradayım. Sonra buraya geldin, dedim mi ya ne oluyor falan, nereye geldin? Yok hiç demedim. Çünkü Tayland'dan tecrübem olduğu için bana yabancılık hissettirmedi. Yemekleri olsun, yaşam şekilleri olsun. Evet. Benim için hiç sıkıntı olmadı o konuda. İşte başladık işte iş güç ne yaparız falan diye. Çünkü hiçbir mesleğim yok yani. Yani okulda, üniversitede okumadım. Bir şeyde şey yapmadık. Yani hep futbol peşinde, top peşine Evet. koşturduk. İşte sağda solda çalıştık. Yani böyle bir otelde, bir Aynen. mağazasında. Böyle bir mesleğim de yoktu. Sonra işte önce internetten satış yapayım dedim. Burada şeyler var ya, dekoratif ürünler vardı, böyle ahşap ürünler falan. Burada meşhurdur yani, yapıyorlar falan. Evet. Onları önce internetten, bu Etsy'den falan internetten satayım falan dedim. Sonra orada hesabım şey oldu, banlandı falan. Bir şeyleri yanlış yaptım. Hesabım banlandı. Sonra şeye girdim. Kurabiye işine girdim. Önce kurabiye falan yaptım evde. Bir fırın aldım. Nereden nereye geçmişsin? Ha, bir kurabiye yaptım ondan sonra. İşte poğaça kurabiye falan derken Nereye sattın onu? burada lokaller var mesela. Tezgah açıyorlar mesela. Tamam. Tezgahlarda bir de Facebook gruplarına paylaştım. O tezgah açan bu şeylere veriyordum mesela 10 tane, 5 tane birine, 5 tane bir tezgaha bırakıyordum. Evet.
Onlar satıyordu. Ben onlara komisyon veriyordum. Mesela 10 liraya satıyorsam 2 lira onlara veriyordum. 8 lirayı ben alıyordum. Anladım. Onlar benim yerime satıyordu yani. Ben hiç şey yapmıyordum. Güzel sistem kurmuş. He, öyle bir sistem yapmıştım. Sonra Ramazan ayında burada onu önümüzdeki Ramazan'da beklerim seni buraya. Burası çok çalı. İnanılmaz bir şarşı Öyle mi? alanı. Evet. Burada işte şey açmaya başladık. İşte köfte işine girdim işte. Bir pazarda hafta sonları pazara gidiyorduk işte. Köfte satıyorduk falan. Sabahın 5'inden öğlen 11'e kadar. Sonra Ramazan'da bir aylığını açtık. Tutunmak Bayağı için- bir tanınmaya başladım böyle. Tutunmak için bayağı uğraşmışsın ama belli. Tabii. Burada yani Endonezya'da, Bali'de. Ne yapacaksın yani? Başka bir çaren Tutunmak var için mı? bayağı bir Başka çaren tırmalamışsın. yok yani. Başka çaren yok. Çünkü sıfır sermaye. Sıfır sermaye. Şu an 2 tane büfen var yani burada. Ne güzel bir ya. tane franchise vermişim, bir tane Aa, kendi büfem çok var. güzel ya, vallahi Ya, ya. evde yapıyorum bir şeyler, onu da devam ediyorum. Yani elhamdülillah. Çok güzel. şükür. Yani hayat ya şey değil, zor değil aslında. Çok zor değil. Yani dediğim gibi hani lüks hedefi hani diyor ya senin amacın ya da seni mutlu eden şey lüksse onun mutluluk için çok çabalaman gerekiyor. Evet. Ona ulaşmadığın zaman kendini mutsuz hissediyorsun. Mesela burada birçok Türk görüyor mesela. Ben bu yemeği yiyemem. Ben şurada yaşayamam. Şöyle olmaz. Ama kendisi de o üst seviyeye yani o lükse ulaşmamış daha. Ulaşmamış ama Ulaşmamış ama Kendini mutsuz hedefi ediyor. o olduğu için altına düştüğü her yerde mutsuz oluyor. ya hedef tabii ki güzel bir Beğenmiyor. şey de yani bazen Ama de işte- mevcut şartları Tabii. kabullenmek de gerekiyor. Yani şimdi insanoğlu her şartlarda yaşayacak bir şekilde yaratılmış. Tabii canım, yani. bir şekilde Yani hayatta kalıyorsun Sen ama. kalsan dersen ki "Yok, burası çok soğuk ya ben işte şatoda yaşamak istiyorum" diye koyarsansa şeyini, Tabii o zaman mutluluk hedefini o zaman mutsuz olursun. ona her göre şartta. çabalaman lazım. o Tabii zaman. ona göre çabalaman lazım. O çabaya oraya da ulaşamadığın zaman da hep isyanlardasın. Doğru. Ama beklentinin çok hedefin olsun yani yüksekte bir hedefin olsun ama yani hayattaki Kendini de mutsuz etme yani. oraya gideceğin yerlere adım adım ve her şeyi hissederek. Benim hedefim şimdi 4 yıldır buradayım. Evliyim. Evet. Bir fiil hiç çıkmadım buradan. Bu ülkeden 4 yıl boyunca hiçbir yere gitmedim. Burada da şöyle bir kural var. Hiç çıkmamam mı gerekiyor? Evet 5 yıl boyunca hiç çıkmazsan ve Kitas ve kitabı alırsansa Aldıktan sonra. yani kitabını. Kitas'ım var. Şimdi ben ilk geldim Kitas aldım 2 yıl. Şimdi kitabım var. Kitap dediğinde 5 yıllık evlilik vize. vizesi. 5 yıllık. Kitas evlilik vizesidir. Kitap 5 yıllık vizedir. Kitas 1 yıl verirler ya da 2 yıl verirler. Kitapta sana kimlik veriyorlar. O kimlikle 5 yıl kalabiliyorsun. O kimlikten sonra işte toplamda kalma süren vizeli yasal olarak 5 yıl kaldığın zaman dili de konuşabildiğin zaman vatandaşlık alabiliyorsun. Direkt sana vatandaşlık veriyorlar. Tamam, vatandaş Şimdi benim 1 yılım kaldı. 1 yıl sonra çıkmazsam ülkeden vatandaşlık alabiliyor. vatandaş oldun. Vatandaş olduktan sonra işte o zaman çok büyük avantajlar oluyor. Çünkü Burada mı yaşarken yani? tabii burada yaşarken yani şimdi her şey yapabiliyorsun yani. Ev alabiliyorsun kendi yanına, şirket açmana gerek yok birçok şeyde. Yani Açsan da daha kolay olur. açsan da daha. Mesela burada şahıs şirketi açabiliyorsun mesela lokalle. CV diyorlar. Evet. UD diyorlar mesela. UD CV bir de Turistlerin PT var. ya da yabancıların açamadığı. Yapamadı. Şimdi bir şey gösterecek Mehmet. Burada daha önce caminin orada Ramazan ayında biz kebap satıyor yani köfte Saçlar satıyorduk. uzunmuş o zaman. O zaman saçlar şimdi yine uzatıyorum da. Bu şeyden mi saçlar evlilikten sonra mı böyle döküldü mü ne oldu? Yok dökülmedi ya yine uzatıyorum ya. Bu geçen senenin saçı. Hastalandım kestim. Denge oldum abi. Aa, geçmiş olsun. Bu Büyük işte sorun. şeyde Ramazan'da böyle haber siteleri geldik televizyonda Köfte falan. yapıyorsun diye. Köfte yapıyoruz. Köfteyi burada ilk defa mı gördüler? Senden mi gördüler? Yabancı olarak ya benden. Ya köfte olarak benden herhalde. Yani bilmiyorum da. Köfte yoktur çünkü Yani- öyle bir kültür görmedim ben burada. Lokalde satan Türk yoktu sanırım. Yabancı görmedim ben de. Ne yapıyorsun? Köfte ekmek falan mı yapıyordun? Köfte ekmeği. Evet. Ne diyorsun ya? Evet. Vay. İlk başta da köfte ekmek yapıyordum. Şimdi o köfteleri önceden küçük normal orijinal köfte yapıyordum. Evet. Şimdi zor oluyordu yapmak. O yüzden onu büyüttüm böyle burger köfte olarak. Tam ekmeğin arasına sığsınıyor. Yok burger köfte daha rahat yapayım hazırlık. Mesela ya küçük köftede mesela 100 tane yapacağına bir tane büyük yapıyorsun. 50 tane yapıyor. Pratik zeka. Tabii. Türk'ün pratik Uğraşamam zekası. abi. Bu sıcakta. Türk'ün pratik zekası Öyle, abi. öyle yani yapacak bir şey yok. İşte burger yani hem onu yaptığım zaman da hem dilimleyip şeyin arasında da koyuyorum. Lavaşın Şu an arasında da yapıyor musun sarıyorum. Ha, evet, şu an gideriz yani birazdan gideriz. Aa. Benim yerim var ya. Ne diyorsun mesela. ya? Köfte. Bayağıdır yemiyordum ha köfte Hem falan. burger olarak satıyorum hem bir şey yapıyorum. Aa, çok güzel ya. Evet. Vallahi.
Uğraşıyoruz abi işte. Vallahi Yapacak adam bir şey yok. tırmalı ya. Vallahi Tabii. ne demeyin böyle Türkler geliyor burada. Tabii. Hayat sana güzel falan demeyin. Yani. Adam yapıyor. Sıfırla yani. Sıfırda yapıyoruz yani. Yaşıyorsun bayat falan diyenler oluyor ya. Bize de öyle aynı şekilde. Ya ama şöyle şimdi bazıları şeyi görüyor mesela eş dost akraba dışarıdan işte Türkiye'den falan görenler Evet. şey nerede yaşıyorum Bali'de yaşıyorum tamam mı? Şey sanıyorlar hani bu şeyler var ya Villalarda şimdi, yaşıyor villalar böyle. işte Pirinç bu tarlalarının sahiller ortalarında falan. pirinç tarlaları falan Bali baktığı zaman YouTube'da onları görüyor sadece. Bali'de o var tabii. Evet. Algı o. Sonra bazen eşim dostum arıyor kamerayı açıyorum böyle yolda yürüyorum ya mesela mahallede kırık dökük şeyler var böyle çatılar var bilmem duvarlar eski falan dökülük falan. Ya diyor sen nerede yaşıyorsun diyor ben diyor Bali'de yaşıyorum. Bangladeş'te falan diyor. Ya öyle ya her şeyi güzel. Ya ben emin ol bak Tabanan'da yaşıyordum mis gibi hava mis gibi yer evim çok güzel. 2 oda bir salon bahçesi var her şeyim süper. Ama sıkıntıdan patlıyordum. Niye? Komşuluk yok. Ha, az Hindularda insanlar. çok fazla şey yok yani öyle. Bizim şey gibi değil yani. Bizim Türkiye'de ama burası cıngıl cıngıl böyle var ya çocuklar Bizim çocuklar Türk böyle. şeyine yakın Bizim mı eski kültürüne Türk mahalleleri var ya yakın burası. mı o kültüre? Müslümanların mahallesi burada. Aynı. Ramazan'da mesela Samimiyet var. bayram olur ya bayramda. Bütün komşular birbirlerinin evine gider. Böyle baştan sona gezerler böyle. Bu Müslümanlar buradaki Müslümanların mahalledeki Türkiye bakışı nasıl? Çok Türk seviyorlar. insanlar. Çok seviyorlar. Özellikle Müslüman Endonezyalılar, Müslümanlar çok severler Türkiye'yi. Türkleri çok severler. Çünkü Avrupalı Müslüman olarak görürler bizi. Öyle bilirler yani. O yüzden çok hoşlarına gider, çok severler. Ve Türklerle de o yüzden evlenmeyi çok isterler. Ondan dolayı. Çünkü hem Avrupalısın, yani beyaz tenlisin, Müslümansın. Anladın Şey var mı? mı peki Türklerle evlenmek isteyen çok bayan dedin Çok ya. var. Çıkar için evlenmek isteyenler de oluyormuş. Var mı o? Duyuyor musun? Ya da dolandırılan Türkler de oluyormuş bu arada. Şahit oldun mu öyle bir şeye? Ya Sen öyle bir risk gördün mü hiç? ben Evlenmeden önce şöyle düşündün mü? gördüm. Denk gelen oldu. Burada aslında Türklerin yanıldığı bir nokta var. Buradaki kadınları Türkiye'dekilerle aynı zannediyorlar. Burası ana erkil bir toplum. Yani burada kadınların hükmünde her şey. Altında yani. Kadınlar hükmediyor. Erkeklere kadınlar hükmeder. Öyle Yani mi? evde en son söz Ne diyorsun kadındadır. ya? Sen zorlanmıyor musun? Yok. Ben o şeyi açtım. İlk başlarda ben de çok şaşırdım. İlk evlendiğim Ne ilk oluyor birinci lan? sene. Ne oluyor falan. Şimdi ben de biz ataerkil toplumuz Türkiye'de. Evet. Ben bir de Diyarbakırlıyım yani düşün artık yani. Bizde hani erkek her zaman daha Evet. her zaman erkeğin sözü geçer olur. Ben çok oldum. O çatışmayı yaşadım ben eşimle ilk bir sene. Evet. Şimdi elhamdülillah çok şükür eşim çok çok değerli yani benim için. Yani şu an Orta yolu buldunuz. Dengeli tabii gidiyor şu an. çok iyi çok iyi. Şu an çok güzel, iyi. maşallah. Ama genel itibariyle kadını yönetmek, buradaki kadını yönetmek çok zor. Şey yaparlar yani manipülasyonu çok iyi yaparlar. Evet, kadınlar. duydum ben. Türkler buradan mesela evlendikten sonra böyle kaçıp gidenler falan oluyormuş. Evet. O dengeyi sağlayamıyorlar Çünkü şey yapıyorlar. Şöyle birine denk gelirlerse evlendikleri zaman o kadın hadi köyde ev yaptır dediği zaman dikkat diyorsunlar. Yani kadın mesela evlenirse de garanti almak ister kendini. Yani evleniyor ya seninle. Yarın öbür gün bırakırsın gidersin diye bari bana kalsın, bir şey kalsın diye Ha, köyünde möyünde ev yaptırtır, ev aldırır ev aldırır bir şey falan yani. filan. Kendine Ondan bir sonra şey ne olsun. halin varsa göre umurunda değil yani. Anladın mı? Kendini garanti aldıktan sonra şey mi? Yine karışıyor da sana ama gidersen de umurunda olmuyor yani çok fazla. Alacağımı Çünkü aldım diye bir alacağımı şekilde. aldım kafasında. Vatandaşlığı alacaksın ya dedin ya bir sene sonra başvurabiliyorum. Türk vatandaşlığından çıkmış mı oluyorsun o zaman? Yok orada şöyle bir şey var. Ben onu araştırdım. Vatandaşlıktan izinli olarak çıktığın zaman hani buranın vatandaşı olmak istiyorsun. Eşin buralı, burada yaşıyorsun. Buranın vatandaşı olmak istiyorsun. Türkiye konsolosluğa yapıyorsun, söylüyorsun işte ben buranın Bu sadece vatandaşı evlilikle olacağım. oluyor ama. İzin vermiyorlar. Yok herhangi bir vatandaşlığı Evet. aldığın zaman burada herhangi bir yolla ikinci vatandaşlığa izin vermiyorlar. O yüzden Türkiye'de yapıyorlarmış. Mavi kart veriyorlarmış. Mavi bir kimlik, mavi kart diyorlar. Gurbetçilere genelde onu veriyorlarmış. O da şöyle seni izinli olarak vatandaşlıktan çıkarıyorlar. O da şöyle 3 tane hakkın olmuyor. Bazı şeyler faydalanamıyorsun galiba. Oy kullanmak, askerlik yapamıyorsun. Bir de devlet dairesinde çalışamıyorsun. Onun dışındaki bütün hakların duruyor yani. Yani
Hakların yaşayabiliyorsun. saklı kalıyor yine. Türkiye'ye gidebiliyorsun, istediğin kadar orada özel şirkette çalışabiliyorsun, yaşayabiliyorsun, emekliliğin devam Normal ediyormuş, vatandaşlığı normal devam ediyor. vatandaşlığın devam ediyor. Sadece hani Sosyal haklarında seni şeyden tamamıyla şeyden çıkarmasınlar diye, vatandaşlıktan çıkma diye öyle bir şey uygulamışlar. tamamen çıkan oluyor mu peki sonrasında? Duydun mu böyle bir şey? Onu duymadım. Yani ben burada vatandaş olan Türk duymadım. Yani ben denk gelmedim, ana denk anladım. gelmedim. Ha vardır illaki. de. Doğru. Duydum ha. Birkaç kişiden duymuştum da ama tanışmadım. Anladım. Onlar çünkü bir arkadaş bana söyledi. Benim arkadaşlarım vatandaş olmuş. Onlara mavi kart vermişler. Yani vatandaşlıktan çıkmana gerek yok falan diye. Öyle. Bir yol Sen var. burada yaşadığın için tabii bu senin için de avantaj olacak. Burada bir mal sahibi olman için vesaire ya kendi her adına ne bir şey kadar da alabilmen evet için. her ne kadar da evli olmama rağmen kitap kimliğim Kitap olmasına olmasına rağmen. rağmen ufak işletmelerde çalışabilmeme yani kendi işimi yapabilmeme rağmen yani tek başıma bir iş yapabilirim burada. Bir varung işletebilirim falan da. Ama yine de bir şey var. Bir kanunda bir boşluk var, bir şey var, bir gri nokta var. Yani her an o riske girebilirsin. Yani orada bir deport olayı ya da bir şey olabilme ihtimali olabiliyor. Yani her işi rahatlıkla yapamıyorsun. Ama vatandaş olduğun zaman Kanuna boşluk demeyelim de ona bir gri alan varmış. Öyle bir gri alan varmış. Yani net bir şekilde kitap sahibinin ya da kitap sahibinin, belirtilmemiş evli bir şey birisi gibi mi? net olarak neyi yapabilir, neyi yapamaz diye net olarak bir şey yok yani. Eşinle beraber işte küçük bir işletme işletebilirsin. Ama o küçük işletme ne kadar bir iş küçük. Yani küçük bir şey vardır. Aylık ne kadar kazanabilirsin? Onu nasıl, Kime göre küçük ya da? kime göre küçük? O öyle bir gri alanları var. Anladım. O yüzden vatandaşlık alıp garantiye almak istiyorum. O zaman daha rahat işler aklında planları var. Doğru. Vatandaş olunca daha rahat oluyor. Her şeyi yapabiliyorsun yani. Tabii yani normaldir o. Şimdi turist Yani şimdi turistin gözünde de öyle. Yani bir yabancının gözünde de öyle. Şimdi adam geldiği zaman bir Endonezyalıya güvenmektense onun dilinden, onun vizyonundan anlayan Doğru. bir yabancı, lokal bir yabancıyla daha iyi anlaşabilir. Burada çok fazla eğlenmeye gelen çok Türk var Endonezya'da. Dediğin gibi internetten tanışma olayları falan. Evet. Sıkıntılı ama. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya, Genelde bir Java Adası'na vesaire oralardan böyle ya da şimdi şöyle, Şeyden- bazen kadınları kötülüyorlar diyorlar da. ya kabileden bile gidip oradan Evet. kadını kötülemek değil, kültür farklılığı. He, anlamında. bazen işte izliyorum işte kadın şöyle böyle. Evet kötü kadınlar var, kötü insanlar var evet. Ama çoğunluğu kültür farklılığı bir de Türkiye'den evlenen insanlarda da adam mesela Türkiye'de o da köyde yaşıyor. Mesela Türkiye'nin bir köyünde yaşıyor, bir kasabasında yaşıyor. Hiçbir şey yok. Tamam mı? Adam kadınla evleniyor, kadını alıyor getiriyor köyüne. O kadın da şehirde yaşayan bir kadın burada mesela. Surabaya'da, Burada Jakarta'da tabii, yaşayan bir kadın. şehirden Evleniyor, alıyor götürüyor köyüne mesela. Köye götürüyor onu. Kadın orada pıs 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 kadın da bırakmıyor dışarı çıksın, geçsin falan. Anladın mı? Doğru. O kadın kalamaz yani. Kültür farklılığı Hadi benim değil senede bir olsa- gönder aileme göreyim geleyim. Adam ben duyuyorum mesela 3 sene 4 sene karısını Türkiye'ye Endonezya'ya göndermeyenler var. Sonra kadın bir fırsatını buluyor gönderiyor. Kadın Bir bir daha daha dönmüyor. gelmiyor. Doğru. Ya öyle şeyler var. Erkeklerde de hata var. Erkek kadınla evleniyor. Ondan sonra gidiyor buraya geliyor mesela. Burada karısını aldatmaya çalışıyor. Anladın mı? Başka Oo. kadınları görüyor. Aa bu daha güzel. Aa bu Tabii. şöyle. Anladın mı? Kabul görmüyor o zaman o da. Anladın mı? O kadın da onu yakaladığı zaman problemler çıkıyor. Sonra adam da işte benim karım şöyle, benim karım şöyle. Öyle şeyler var ki adam evleniyor. Evlenme umuduyla kadını buradan alıyor. Kadın burada bütün ailesine söylüyor. Evlenmek için gideceğim. İznini alıyor. Komşuları falan Tabii. herkes biliyor. Kadın gidiyor Türkiye'ye. Adam kadınla zoraki dost hayatı yaşatıyor kadına. Tamam mı? Kandırıyor Kadını ya da. dövüyor, her şeyi yapıyor. Evlenmiyor da kadını dımdızlak ortada bırakıyor. O dönse dönemiyor. Dönse dönemiyor, kalsa kalamıyor. Ortada Öyle kalıyor. hikayeler var ki. Benim şimdi eşim gelinler grubu Çok var kötü bunların ya. WhatsApp grupları. Öyle mi? 500 tane Türkiye'de evli olan 500-600 Öyle tane mi? belki 1000 tane. Mutlular mı? İşte bu hikayelerin birçoğu oradan geliyor yani. Onların dışında yani bunlar tabii Mutlu olanlar var. Bunlar çünkü baskıya gelemiyorlar. Evet. Yani biraz tolerans göstermen lazım bazı konularda. Yani kadın ben gitmek istiyorum, ailemi görmek istiyorum dediği zaman öyle bir bütçen olması lazım yani gönderebilme, getirebilme, Tabii. kadın sıkıldığı zaman al götür ya da ne bileyim. Onlar olmayınca kadın kendini baskı altında hissediyor. Bir de aileler de işin içine girince Burada yaşayan Türkler de varmış böyle gelip burada evlenip burada yaşamaya çalışıyorlar. Sonra yani aynı şey aslında burada yaşayamıyor daha doğrusu. Deniyor da yaşamıyor. olmuyor. Çünkü bilmiyorlar. Şimdi adam defa gidiyor gelmiş mesela Sumatra adasında bir köye gidiyor mesela karısı oralı Bir de adam mesela. belki ömrü boyunca İş ilk yapacağı- ilk defa çıkıyor Evet, yurt dışına ilk öyle defa insanlar. çıkıyor. Dili de bazılarının o yok.
Gidiyor öyle bir yere. Şimdi iş yapmak istiyor adam. İş yapacak alan yok. Doğru. Şimdi bir tezgah açayım, bir şey kebap satayım, bir şeyle yapayım, satayım. Köyde, oranın köyünde Kime ne satacak? adamlar zaten 10 lirayla geçiniyorlar. 5-10 lira, 5-10 rupiyle geçiniyorlar yani. Ya bir öğün yemekleri 5-10 rupi yani adamlar. Adam deniyor orada, kimse şey yapamıyor. Adam yaşayamıyor mesela. O ortama uyamıyor, iş yapamıyor, para kazanamıyor. Doğru. Ne yapacak başka burada? Bir de geliri, çok iyi bir geliri yoksa Sonra gideyim diyor ben. Bu tür şeyler duyuyoruz ya, maalesef oluyor. evet yani. Şimdi gezelim biraz, dışarı bana Gezelim. gezdirir misin? Gezelim. İbrahim. Yeah. You. Thank you. Okay. İnşallah. Hadi abi. Thank you İbrahim. Thank you so much ya. Burada motor olmazsa olmaz. Her yerde, herkes. Bak abi yolu görüyor musun? Küçücük bir yol. Evet. Motorlar, evler. Motor böyle. fiyatları nasıl burada? Motor ya sıfırları 20'den başlıyor sanırım. Evet. 20 milyondan. Şu mesela şu evin göstermiyorum da buradaki bu evin Evet. mesela bunun ortalama buradaki böyle kira fiyatları nasıl bu oralarda? Bunlar birçoğu aslında arsayı kiralamışlar. He. Tamam mı? Mesela 10 yıllık. Yıldan yıla ödüyorlar. Lokal mi bunlar? İşte arsa sahipleri Baliniz. Müslümanlarda burada şey yok mu? Böyle direkt arsa sahibi Var. mı? Arsa sahibi de var. Burada çok Müslüman var aslında. Buranın aslında kimse bilmiyor da 1700-1600 yıllarında burada Baliniz Müslüman var. Nasıl yani? Baliniz, bildiğin Baliniz Müslüman. Tam konuyu açar Burası mısın? aslında Bilmem için. Hindular buraya sonradan Bir geliyor. dakika. Hindular sonradan geliyor buraya. Buraya aslında daha önce Tayvan taraflarından gelen balıkçılar geliyor buraya, Bali'ye. İlk yerliler onlar aslında. Animizm dinini, onların animizm Farklı. işte, farklı bir şey. Sonra işte şeyler geliyor. Müslüman Javadası birçok yer Müslüman olunca Hı hı. oradaki Hindu krallığı, Hindu Budist krallığı onlar buraya geliyor. Ondan sonra burada bir şey, kendi o diğer ırktaki insanlarla birlikte kendi o Hinduizmi, Budizm yayılıyor burada onlara da. Hinduizm o şekilde geçiyor. Yönetimi hepsi Hinduların elinde oluyor yani onların. Hinduların, Budistlerin elinde oluyor. Evet. O sırada da işte zamanında işte 1700 yıllarda Sulawesi taraflarından mı ne ticaret yapan Müslümanlar geliyor buraya. Orada bir savaş oluyor. Onlar da kaçıyor geliyor buraya Buleleng tarafına. Sonra Müslümanlar yerleşiyor buralara. Evet, buranın krallığı, Buleleng krallığı Hindular onları kabul ediyor. Gelin diyor, Aa. burada kalın diyor. Hikayeye bak sen. Onlar da burada yaşamaya başlıyorlar. Adamların ismi Hindu, Baliniz ismi. Bildiğin Baliniz kültürü kıyafetleri giyerler ama Müslümanlar. Camiye giderler, şey yapar. Ama şimdi mesela Hindulara, şu anki Balinizlere sorduğunuz zaman adam Baliniz dahi olsa Müslüman olduğu için onu şey olarak kabul etmiyorlar. Balili olarak kabul etmiyorlar. Allah Allah. Sen Javalısın diyorlar. Şeyi soracağım ben. Şimdi burada yani Bali'de her yerde neredeyse böyle evlerin önünde şöyle temple'lar var ya küçük. Evet. Bunlar tapınak mı ya da başka bir şey mi ya da bir konu Ya nedir bunda? Bunların şey işte. Mesela şey olarak çevirmiş burada. Yani bir kapısı var böyle, ayrı Evet. bir giriş yeri var böyle. Ya bunu Sumak tam mı koyuyorlar? bunlar işte kendi atalarına, kendi Mesela bir şeyle örtmüşler, onun amacı ne biliyor musun? ya burada yok onun amacını bilmiyorum. Ya bir şey atıfta bulunuyor yani bir değer, bir şey. Burası neydi? Burası işte Kampın Java. Ramazan ayında burası sağlı sollu full yemekçiler oluyor böyle. Bu arada mı böyle başlıyor? Evet, ben de burada satış yapıyorum. O caminin köşesinde benim yerim var. He. Ramazan ayında özel. Bir ay boyunca ama inanılmaz güzel. İnsanlar camide yemek yiyor. İftarını camide açıyor. Buralar full kalabalık. Yani 10 metre yürüme 15 dakika sürüyor. Yapma ya. Ve o kadar kalabalık oluyor. Bütün Bali'de birçok adamlar Nusa Dua'dan falan geliyor buralara. Vay be. Şurası komple bu yol. Bir de şu sola dönünce, sağa dönünce bütün yollar şey. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Bu bizim yemekçimiz. Nasıl cambur sattı? Bakalım mı? Bak. Sen bir tarif edersin bana, ne bu? Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. Merhaba. Bak bunlar nasıl cambur diyorlar bunlara. Çeşitli mesela tavuğu var. Kurutulmuş balık var. Bak kurutulmuş balık. Ha, kurutulmuş balık. Bu bizim ciğer gibi işte. Ciğer Tavuk sanırım. yüreği diyorlar. Bu ne? Tavuk mu bu? Tavuk bu. Tiftiklenmiş. Bu balık kafası mı? Yok bu midye. Hem midye. Midye. Deniz mahsullü. Evet. Şu Bunlar neydi? salata. Salatalar. Yani yeşillikler falan.
Böyle pilav falan var. Burada millet alıyor, yiyor ya da böyle paketliyorlar. alıyor. Evet. Take Ben Dayım genelde da burada bazen yemek buraya yiyor. gelip alıyorum mesela, evde yiyorum. Aynen. Bunlar neydi? Bu şey, Cidden. bal. Ha bal. Bal. Ha. Orijinal. Okey. Vallahi. Balık var burada yine aynı Balık şekilde. var. Haşlanmış balık. That's it. Yeah, my friend. Yeah, orang Turkey. Çaycı. Burası içecek. Aynı yerin sahibi burası. Aynı ya. Mesela krep yapıyor işte. Martabak mı yapıyorlar burada? Martabak, Martabak çok krep. yedim ben ya. Ben biliyorum martabak. Bizim şey gibi ya. Ama çok yağlı. Burada ne vardı? Bu Mantar okul. falan mı bu? Bu okul. Bu ne? He? Burada ne satılıyor? Bu Tavuk mu? cilok. Bizim şey gibi ya. Köfte mi? Bunun içinde Selamünaleyküm. haşlıyorlar. Yağın içinde kızartıyorlar böyle. Ha, tavuk gibi bir şey. Balık. Balık mı? Balık. Burası okul mu? Okul. İlkokul mu? Ne oluyor? İlkokul. 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 Aha. Ha. Küçüklerin çocukları. Bu caminin diğer Camiye girişi. girişi. Öbür girişi. Buradan bakalım şöyle yine. Çok eski bir camidir bu. Evet. Hello, selamünaleyküm. Apa kabar? Apakabar. Baik, elhamdülillah. Apakabar mıydı? Apa kabar? Apakabar. How are you? How are you? Apa kabar? Everything going to be alright, yeah? Alhamdulillah. Saya teman yang interview Yeah. YouTube This year. Kampung Jawa. Okay. Yani Selamünaleyküm. bu şeydir. Bu adam belediye yardımcısıdır. Bu Öyle mi? eskiden çok büyük bir mafyaydı. Ne diyorsun? Çok büyük. Böyle Bali'de bunu tanımayan yok. Sonra tövbe ediyor. Evet. Şimdi dört dörtlük böyle 5 vakit namazında Müslümanlar için Eski çok... kulağı kesiklerden mi? Buraya zamanında Baliler saldırırken bunlar böyle savunmuşlar bu Öyle mi? bölgeyi. Tabii. Vay. Bu adam çok şey, çok tanınmış bir adam. Vay. Ama çok mütevazi. Hiç anlamazsın yani dışarıdan gördüğünde. Evet. Eski kulağı kesiklerden diyorlar. ha. Oo, hem de fena. Bir izleyici demiş ki Aha. neden demiş Müslümanların olduğu yaşadığı yerleri, camileri falan göstermiyorsun. Bu Evet. böyle bir ekstra bir tesadüf oldu. Sanur'da da bir cami var. Sanur'un girişinde. Dunkin Donut'ın karşısında. İsmini unuttum caminin. Sana söylerim daha sonra da. O Şapkalar- camiyi muhakkak gör. Şapkaların özelliği ne böyle? Bu onların şeyleri. Bizim fesler var ya. Onun gibi. Pes gibi aynı. Evet. Şimdi buraları ara sokaklar değil mi böyle? Hı? Buralar var. Ara sokaklar. Buralar hepsi Müslüman. Aa, Şöyle küçük bir arsayı. Hello. Hello. o kediyi öldürdün mü ne yaptın? Abi sokaklar labirent gibi ha. Tabii sen. Daha neler var. Benim 4 yılım burada geçti işte. Yani 3 yılım. 1 yılım taban aldım. Sıkılmadın mı hiç? Yo, ben burayı çok seviyorum ya. Allah Allah. Ben buradan Bali'de başka bir yerde kolay kolay yaşayamam herhalde. Yani büyük konuşmayayım da. Yağmur yağdığı zaman burası şuraya kadar taştı. Bu duvarlar yıkıldı, yeni yaptılar. Yeni mi oldu bu Bütün zamanlar? buradaki evler hepsi ya yeni zamanlar. yakın 1-2 ay önce. Her yer su altında kaldı. Şuraya da bakalım şöyle. Gel abi gel. Bak sana çok ilginç bir şey göstereyim. Evet. Şurada bir ev var. Şimdi motor alıyorsun ya sen ikinci el. Evet. İkinci el motoru aldığın zaman ruhsat senin adına olmuyor. Başkasının adına oluyor. Evet. O ruhsatı ya değiştirmen lazım kendi adına, çok masraflı ve uzun sürüyor. Ya da getirip burada şu evde Evet. bir adam var. Ona veriyorsun. O ruhsatı yeniliyor. Vergisini ödüyor. Nasıl yani? Kendi götürüyor devlet dairesinde çalışıyor. Aracı Geliyor gibi burada, oluyor yani. Aracı gibi burada yapıyorlar. Normalde sen yapamazsın yani. Gidip devlete kendin yapamazsın onu. Senin adına olmadığı için. Burada Şey gibi mi yani turist olan için mi diyorum? yok, herkes için. İkinci el motor aldığın zaman ruhsattaki isim senin adına kayıtlı olmuyor. O ruhsat sendeyse o motoru kullanabiliyorsun. Ama vergisini ödemeye gelince devlet dairesine götürüp onu ödeyemiyorsun senin adına olmadığı için. 2 motor, 3 motor git gel yapıyorlar işte. Güvenli mi burası? Çok güvenli. Bir yabancı için. Sabaha kadar gezsin. Hiçbir şey olmaz. Yani Allah'ın izniyle. şey olayı sıkıntı, gasp. Hiç.
Buralarda olmaz. Hiç olmaz. Hani genelde böyle fakir mahallelerde o tür şeyler, Yok yok. genelde suç oranları falan sana yükselir ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle bir algı var. Gerçekten hırsızlık, gasp, o tür şeyler. Bu kişinin kendi karakteriyle ilgili bir şeydir. Bu dinle olacak bir şey değil yani. Yok yok, dinle alakalı değil. Yani fakir Baktığın mahallelerden zaman bahsediyorum. şimdi Bu arada, genel konuşuyorum ben de. evet. Şimdi Ha. insanlar ha bak burada tavukları götürüyorlar. Evet. Sonra kesiyorlar, satıyorlar. İnsanlar şöyle bir algıda, yani Bali'de de çok var, bazı şeylerde de görüyorum, bazı Türklerde de. İşte adadan geliyor, işte hırsızlık yapıyor, Müslüman işte böyle falan, Balinizler şöyledir falan. Balinizlerin de çok yanlışları var. Gelen Müslümanların da. Şimdi oradaki adamlar $100 yaşıyorlar abi. Aleykümselam, rahmetullahi berekatuhu. Apa kabar? Selamünaleyküm. Bu bizim Kabar. caminin sorumlusu. Öyle mi? Ha, caminin Ne temizliğini, güzel. her şeyini o yapar. Burada yaşayan bir yabancı tek ben olduğum için herkes beni tanır burada. Herkes seni tanıyor Evet, burada. herkes beni tanıyor. Başka da yaşayan bir çoğunu yabancı yok tanıyorum. herhalde. Yok, başka yabancı. Bir tane Amerikalı vardı. O da gelirdi camiye sürekli. O Aa. da Müslüman, çok güzel bir Müslümandı. Amerikalı Amerikalıydı. Müslüman. Evet, Amerikalı Müslüman. O da bana yakın bir yerde yaşıyordu. Evet. O şimdi şeye gitti. Malang'a geçti. Malang'da yaşıyor şu an. Anladım. O da evli miydi burada? O da evliydi burada. Onun eşi Malanglıydı. Bak burada şey yapıyorlar. Kur'an kursu veriyorlar. Çocuklara. Hello. Where will you go, mister? YouTube. Yes, yes. YouTube. İkindi ile akşam arası Evet. Kur'an kursu verirler çocuklara. Hello. Bali'de ilk defa böyle bir yere geldim. Yani şaşırdım şimdi Bali deyince normalde Ve buradaki insanlar palmiye ağaçlar, deniz, kum, güneş falan. buradaki insanlar 30 yıldan fazladır komşular. Hepsi birbirini çok iyi tanırlar. Ha. En ufak bir şeyde hemen yardıma geçerler. Hemen. Ne burası? Bakso. Baksocu. Bakso satıyor. Evet. Ha, şeyde köfte, sulu köfte gibi. Sulu köfte evet. Bangladeş'te geziyormuş hissiyatı veriyor Burası bana. meyve, Manav. manav. Sadece meyve satarlar. Tam manav değil de yarım manav. Sadece meyve çeşitleri. Sadece meyve. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne güzel ya vallahi. Çok hareketli burası, çok. Şu marketin sahibi caminin imamı. He. Adam hem burada işini yapıyor hem de imamlık yapıyor. Geçiyor. Ama muhteşem bir sesi var. Hey, dia jauh. Burada kuşçu var galiba. Evet. Solda. Kuş yemi, burada bu kuşlar çok pahalıdır. Ötü çok güzel. Ne cinsi bunlar? Cinsini bilmiyorum abi ama sesleri çok güzel. Öyle güzel ötüyorlar ki. Burada kuş yemi satılıyor, kedi yemi satılıyor. Evet. Genelde Pet shop. yani pet shop gibi. Benim büfe ileride, şurada. Ha, senin Şimdi büfe gör- var burada. Evet. Burası da eskiden sahte McDonald's'tı. Aa, Hala Ne diyorsun ya? hala satıyorlar ciddi herhalde. misin? Şimdi bir reklam değildir ama yani bu zaten Lokal- reklamın lokal. ters yönü bu. Lokal McDonald's. Lokal McDonald's bulduk burada bir tane. İçeride ne varmış? Aa, McDonald's. Ters McDonald's. Sandalye masalar da var ha. Çakma McDonald's. Evet, tabela. Böyle yarım yamalak bir McDonald's bulduk burada. Evet. Şu mini bakkallar da genelde Maduralılar açar. 24 saat açıktır. Arkasında yatarlar. Ha. İçi bakkaldır böyle. 24 saat. Burası 24 24 saat. saat. Evet. Bu taraflar Hindu. Bizim komşularımız da Hindu. Bu? Burası benim yerim. Öyle mi? Aa, Şöyle şuradan bakabilirsin. Burada ne yazıyor? Küçük bir yazı var burada. Ödemeyi yaptıktan sonra Ha, gidebilirsiniz yani. Ha, anladım. Ödemeyi yap, ondan sonra gitmek istediğin yere. Hani bazen geliyorlar, sipariş veriyorlar, gidiyorlar ödeme yapmadan, sonra Sizin unutuyorlar. çalışan mı? Evet, bizim eleman. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Köfte yapıyoruz. Bu tavuk mu?
Evet bu tavuk. Tavuk köfte, bir de et köfte. Ha güzel. Burası da Alfamart. Şu Alfamart'ların içinde kiralayabiliyorsun böyle yerleri. Kendin konteynere koyuyorsun. Tamam. Burası sana mı ait, franchise mi? Burası bana ait. Orayı franchise Bir verdim. franchise var. Evet. O çok iyi. Franchise'da da İnşallah var. çoğaltırım. İnşallah. Et dürüm müydü bu? Et dürüm. Bakalım. Ha, Türkiye'deki lezzetin aynısı değildir ama O kadar olur. Lavaş var mı abi? Var. yoklukta gider. Lavaş var. Kebap Zaten- testo. Zaten ucuza veriyoruz yani. Testo Tayland'da İdare bir etsin. bağım var mı? Yok yok. Hiç o aklına yok. Sonradan Aklıma geldi. öyle bir Benim şey. böyle aslında Sonradan takip öyle bir etmem böyle YouTuber şeyler ama. olduğunu öğrendim biliyor musun? Bunu isimden sonra. Ben Testo- daha basit olsun diye böyle. Testo niye? Şöyle bir Ya o çok saçma bir hikayesi var. Boş ver abi. özel mi? Ya özel değil de. Ya öyle hani testi vardı ya bir de onu böyle kısaltayım dedim. Tamam mı? İşte ne olur ne olur ne olur. Öyle testo dedik hızlı bir şey olsun. Nasıl? Kamera arkasında neyse önde olsun. Köfte özlemişim gerçekten. Köfte Sonra kapatınca arkamızda da ay çok kötü Yok değil mi? gerçekten. Ha, Bali'de köfte ekmek bulmuşsunuz abi daha. Ya işte lokale hizmet. He? Ne iş yapıyorsun? Ben geziyorum abi ya. İş kovalıyorum. Evde küçük bir imalat yapıyorum böyle. Şimdi başlayacağım. Ne o? İşte hamur, unlu mamulleri, kurabiye tekrar Ha. onlara devam edeceğim. Evet yürümeye devam ediyoruz. Yemek Evet. güzel de eline koluna sağlık. Eyvallah, Vallahi sağ gerçekten olasın. Teşekkür Emeğine ederim. sağlık. Afiyet olsun. lokal yerlerde genelde çok şey yapmam ama hani Evet. yememeye çalışırım ki. Gel, Ne bak biliyorsun? burası Balilerin, yani Hinduların sokağı burası. Bu sokak. Bu sokak. He. Hindu şeylerin, Evet. nasıl diyeyim, diğer Hindulara göre daha fakir olanların olduğu bir mahalle. Kas burası. sisteminin altında olan. Kas sistemi değil. Kas sistemi zenginlikle alakalı bir sistem değil bunlarda. He. Bunlar mesela kastı yüksek olmasına rağmen fakir, yani parası yok, yani şey yok adamın. Kansız olsa ne olacak? Bir Evet. işe yaramıyor. Yani bir de burada mesela kadınlar kastı yüksek olsa bile kastı düşük olan adamla evlendiği zaman otomatikman onun da kastı düşüyor. Ciddi Bak misin? burada evet, burada horoz da üşürüyorlar. Horozlar var. Oo, tavsiye etmiyoruz. Ya, hey, YouTube ya. Hello. Hello bro. Bu şeyler mesela bu mahallede horoz dövüşçüleri vardır. Yani horoz dövüştüren Baliler vardır. Bak Evet. herhalde horozlar vardır. Beslerler Horoz bunların. sesleri geliyor evet. Bak şuraya bak. Şurada var. Aa. Evlerin içinde. Horozları götürürler, dövüştürürler. Çok kötü bir şey. Yani hiç tasvip etmediğimiz gibi. Kumar oynarlar yani. Horoza bahis yaparlar. Hatta Tavsiye bundan kaç ay önce o horoz dövüştürürken kavga çıkmıştı. Biri 3-4 kişiyi öldürmüştü. Burası işte fakir Hinduların yaşadığı yer. Bu ne harfi bunlar? Harfler. Onları bilmiyorum abi ya. Bu Çinlerden gelme bir şey. Bunların şeyi farklı ya. Bunlarda şamanizm var. Şey var. Budistlikten bir kısım şeyler var. Şamanizmden bir kısım şeyler var. Değişik şeyler var dinlerden. Mesela bir Hindistanlı geliyor buraya. Geçen bir videosunu izlemiştim. Hintli gelmiş böyle bir tapınağa, diyor ki bu yanlıştır diyor. Siz şöyle Hintli mi adam da diyor diyor ki ya, buranın Balinizde diyor ki beğenmiyorsan çek git diyor. Hintli diyor gibi siz nasıl Evet, siz nasıl Hindusunuz? Bak bunlar hepsi horozlar işte. nasıl Hindusunuz diyor Evet, yani. ne biçim Hindusunuz diyor. Ayar verdi adama. Ayar. Sadece bu sokak mı böyle? Hindu. Karışık bak, burası Hinduların. Şurada bak, şu ağacı göstereyim sana. Bak buna şey yapıyorlar. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. Bak bak. Selamünaleyküm. Bak socum. Börekçi mi? Bakso. Bakso, okey. Evet. O Müslüman. Burası full fakir yani. Hani fakirin dibine vurmuş yerler buralar. Fas fakir mi? Has fakir. Bak bu ağacı görüyor musun? Evet. Bu ağaca hep şey yapmışlar, ruhlar var. Öyle inanıyorlar. Öyle inanıyorlar. Bu ağacı şey yapıyorlar. İşte seremoni bilmem ne. Şeyler günlük mi inanıyor? Evet, Hinduların Hindular inancı. Peki Hinduların inancıyla Müslümanların inancı karışmış mı? yok. Kültürler karışık Yeme içme kültürler oluyor. kültürleri şeyler olur Evet. tabii de. Mesela Müslüman Balililer, hani ilk Müslüman Balililer, hani hem Balili hem Müslüman olanlarda Bali kültürüyle birlikte karışıklık var kültür olarak.
Anladım. Ama din olarak değil. Ezan sesi mi? Ezandan önceki şey, Sela gibi. sela. Buna benzer sesler de duyuyorum ben bazen Ubud tarafında Evet. ama hani ezan sesine benziyor Yok, değil ezan. Hinduların, onlar Hinduların belli saatlerde. Hindular Orası da da işte tapınak galiba değil mi karşıda? evet, akşam ezanından önce Hinduların şeyi oluyor. Böyle kendi uygulamaları oluyor. Bir de Evet. sabah namazından sonra. Sonrası. Evet. Vakit anlamında. O yüzden hani bizde mesela İslam'da şey var ya, kerahat vakitleri. İşte bu yüzdendir yani, onların tapındığı saate denk geldiği için kerahat vakitlerinde biz şey yapmıyoruz. Anladım. Namaz kılmıyoruz mesela. Öyle şeyler var. Burası tapınak mı yukarısı ya? Hinduların olduğu yer Evet, değil mi burası? Hindu. Burası Hindu. Evin üstü tapınak gibi. Evet. O labirent gibi ha. Benim kaldığım yer. Burası benim motor. Ha senin ev mi? Evet. Burası işte kayınvalidemin evi. Evet. Biz burada kalıyoruz. Şurası bakkal. Bakkal O dükkanı. kayınvalidem. Şurası bakkal. Kayınvalide mi? Evet. Selamünaleyküm. Burası benim bakkal. Burası da Sen işte garantiye odalar almışsın falan. kendine ha. Öyle. Senin motor. Makasi. Benim motor orası. Senin kedi de burada. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. İsmi Papri. Adı Papri. Bizim komşumuzdur. Evet. Mükemmel bir insandır. Çok güzel bir Müslümandır. Burada oturuyor kendisi. Onların da küçük bir bakkalı var normalde. Evet. Öyle işte. Masjid. Ya masjid. Selamünaleyküm. 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 Şu taraf Hinduların kaldığı yer. Bu taraf Müslümanların kaldığı yer. Aynı Sokağın sokakta. sağlı solu. Evet. Hep böyle birbirlerine saygı duyarlar. Türklere bir uyarı yapayım. Evet. Şeyde özellikle Türkiye'den Tayland'a giden, Tayland'dan buraya gelen ya da diğer Asya ülkelerinden Evet. yasaklı madde oralarda legal Kullanıyorlar. olabilir. Ama bazen unutuyorlar. Getiriyorlar buraya. Burada da bazıları Yanına buranın da- getirmeye çalışıyorlar. Buranın da legal olduğunu zannediyorlar. Halbuki burada idam cezası var. Değil mi? Ve çoğunu da yakalıyorlar. Özellikle Tayland'dan, Asya ülkelerinden gelenleri bagajlarını özellikle işaretliyorlar. Özellikle arama yapıyorlar orada. Çok yakalanan oldu. Ben şahidim. Birçoğuna da aracı olduk, çıkardık. Yani hapse girmesini önledik bir Türk şekilde. vatandaşları için. Türk vatandaşı için. Hem de öyle böyle değil. Balayına geliyorlar. Tayland'a gidiyorlar balayına. Ha. Daha yeni evlenmişler, balayına gidiyor. Oradan gelirken yanlarında çok büyük paralar dönüyor. Yakalarlarsa hem cezası çok, 1 gramın bile 4 yıldan başlıyor cezası. Yani Aman 4 aman. yıla kadar ceza verebiliyorlar 1 grama Aman bile. uzak durun öyle şeylerden. Yani burada en son düşeceğiniz şey polisin eline düşmektir yani. En son yapacağınız şey. Evet. O yüzden yani dikkatli olsunlar. Sakın hiç aklınızdan bile geçirmeyin yani. Burada idam ettiler yani Avustralyalıları, 2 tane Avustralyalı'yı idam ettiler. Değil mi? Bali 9 diye bir olay vardır burada. 9 tane Avustralya gencini yakalıyorlar. Hepsini ömür boyu, 2 tanesine idam veriyorlar. Ya yakın zamanda çıktılar o ömür boyu yerlerde. Hatta ben hapishanede gördüm onları. Ziyarete gittim. Birkaç tane Türk vardı orada. Yani işin özü, Çok lafın büyük, kısası. çok büyük bir olaydır bu. Aman zaten Sakın normalde de hafife tavsiye almasınlar. etmiyoruz. O Evet, hani ne olacak falan evet. oradan gelirken böyle bir cebimde kaldı. Aman sakın. Öyle bir rezillik ki kaldıkları yer, tuttukları yer, hapse girdikleri yer. Yani emin olun Türkiye'de yatsan hapis yok. Yani Türkiye'de 10 yıl yat, burada 3 gün kalma yani. Değil mi? O derece kötü yerler var yani. Allah hapishane. kimseyi düşürmesin hiçbir yerde tabii de. Amin. O yüzden sadece uyarı babında Tabii. söylüyorum. Çünkü çok gelen var. Evet. Duyuyorum. O yüzden dikkat etsinler. Bir şey daha söyleyeyim. Ne olur ya şu Türkler bir yerde de, Türk vatandaşları. Türk vatandaşları bir yerde de yani bir sükut olun ya. Birbirinizle kavga etmeyin ya. Birbirinizi kollayın. Birbirinize kollayın ya. Valla bir izliyorum YouTube'da, orada burada. Var mı? Herkes birbirine sallıyor. Herkes birbirine şey yapıyor. İşte bazen Ya bir- çıkarlar belki. Ya şimdi adam Çatışıyor. geliyor mesela buraya, ben birkaç tane isim vermeyeyim de izledim mesela, böyle denk geliyor. Ben bir izleyiciyim. Evet. Arada izliyorum böyle. Bir adam gelmiş buraya mesela. Geliyor buraya tatil yapıyor. 8-9 ay kalıyor burada. Tamam mı? Evet. Bir tanesinin videosuna çıkıyor. Ondan sonra kendi videosunu yapıyor. Kendi Evet. YouTube kanalını açıyor falan, artık neyse. Evet.
Bu sefer o ilk onunla YouTube yaptığı adama sallamaya başlıyor. Çekiyor gidiyor başka ülkelere. Bali'deki Türkleri kötülüyor. He. Bali'yi kötülüyor. Şu adamı görüyor musun? Evet. 80 yaşında. 80-90 yaşında. Selamun aleyküm. Hiçbir vakti Selamünaleyküm. kaçırma. Yeah. Okay. Baba. 90 yaşında. Selamünaleyküm. Kaç yaşında? 90 yaşında hemen hemen. Maşallah diyelim de. Maşallah barakallah. Her vakit namazı camide kılar. Sabah namazını bak en zorudur. Yani ben seviyorum burayı ya. Burası bambaşka ya. Burada bir davul var. Bunun şey nedir? Caminin avlusunda. Bu eskiden kalma bir kültürden geliyor. Kültür. Savaşlarda olur ya davul çalarlar. He. Burada da onu namaza çağırma anlamında ezan okunmadan hemen önce 3 defa ona vururlar. Sonra ezan okunur. Bizde Ramazan'da, iftarda top atar ya Top gibi. He, ona benzer bir kültür. Yani o vurulduğu zaman müezzinin ama ezanı okuma şeyi anlamında. Saati geldi diyor. He, ezan okunuyor. Yapılıyor mu? Sela biter, ev yapılıyor. Öyle mi? Bak şimdi ezan okumadan hemen önce çalıyor. Üç kere çaldı. Şimdi ama ezan okunacak. He, şimdi ezan okunacak. Evet. Bu burada kültür herhalde Evet. böyle. Bak okunuyor. Ha. Evet arkadaşlar, burada güzel bir gezi yaptık. Burada yaşayan Türk arkadaşla beraber yaşadığı mahalleyi, bölgeyi tanıttı bana. Biliyorsunuz Bali'de, ben de aynı şekilde Bali'de yaşamaya başladım. Bali'de yaşamla alakalı burada şirket kurulumları, oturum izinleri vesaire, onlarla alakalı aklınıza gelen bütün soruları bana yazıp sorabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız çok önemli. Beğenmeyi, yani like tuşuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. Hala abone değilseniz abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Eğer buraya gelirseniz seni bulsunlar mı? Ya bulmak isteyen bulabilir. Yardımcı elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım en yani. azından tanışmaya gelebilirler. Evet, tabii her zaman. İş yapmak istiyorsanız iyi araştırın. Evet. Dikkatli olun. Paranızı çarçur etmeyin. Yani Doğru analiz yapın. Sonrasında pişman olmayın. Yanlış bir yatırım yaparak diyelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geldiğinizde Mehmet'i bulun. önce seni bulsunlar. Yok, bu bölgeden bahsettim. Bu bölgeye gelirseniz her zaman. Burası Müslüman, burası benim mekan. Buranın muhtarı gibiyim artık. Bu bölgeye geldiğinizde muhtar beyi Evet, bulabilirsiniz. beni bulabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Eğer dindar arkadaşlar varsa, böyle Müslümanlara yardımcı olmak isteyen, işte adayı olan, bu camiye gelip zekatınızı, işte sadakalarınızı verebilirsiniz. Burada çok fakir insanlar var.